Trilyon dolarlar. Wall Street'in devleri 2026 için servetlerini katlayacakları o büyük sırrı çözmüş gibi görünüyor ve paralarını sessizce tek bir alana yönlendiriyorlar. Çoğu yatırımcı yapay zekanın popüler isimlerine, son kullanıcıya ulaşan havalı uygulamalarına odaklanmışken asıl büyük patlama perde arkasında, yani altyapıda yaşanmaya hazırlanıyor. Bu videoda işte o trilyon dolarlık sırrı ve hangi şirketlerin bu devasa sermaye kaymasından en çok pay alacağını konuşacağız ve videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Amerika'dan herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. 2026'nın sonuna doğru giderken pek çok yatırımcı paramı nereye yatırmalıyım diye kara kara düşünüyor. Bir yanda durmak bilmeyen enflasyon ve savaş, diğer yanda yanlış hisse seçiminin getirebileceği acı kayıplar. Böyle bir ortamda en büyük fonları yöneten ve piyasaya yön veren kurumsal yatırımcıların adımlarını takip etmek belki de her zamankinden daha önemli. Ve şu anda büyük işaretler tek bir yönü gösteriyor. Yapay zeka devriminin isimsiz kahramanı, yani altyapısı. Bu sadece geçici bir trend değil, 10 yılın en büyük sermaye göçü diyebiliriz. Peki neden şimdi dediğinizi duyar gibiyim. Neden bütün akıllı para bir anda yapay zeka altyapısına akın ediyor? Cevap rakamların kendisinde saklı. İlk olarak sermaye harcamalarındaki, yani CapEx'teki inanılmaz artışa bir bakalım. Hyperscaler dediğimiz teknoloji devleri, yani Amazon, Microsoft, Google, Meta gibi şirketler altyapı yatırımlarını kelimenin tam anlamıyla arşa çıkardı. Sadece 2026 yılı için bu devlerin planladığı toplam altyapı harcamalarına yönelik tahminler 600 milyar doları aşıyor. Bu akla hayale sığmayacak bir rakam duyduğunuz gibi. Hatta bazı büyük yatırım bankalarının analizlerine göre bu devlerin sadece 2025 ila 27 arasındaki 3 yıllık toplam altyapı harcaması 1 trilyon doları rahatlıkla geçecektir. Bu 2022-2024 arasındaki harcamanın neredeyse 2 katı demek ve bu devasa pastanın yaklaşık %75'lik kısmı, yani 100 milyarca dolar doğrudan yapay zeka altyapısına, yani sunuculara, GPU'lara, veri merkezlerine ve bunları çalıştıran ekipmanlara gidiyor. Buraya kadar küçük bir ara vereceğim. Analizler hoşunuza gittiyse ve bu videoya da bu ana kadar hoşlandıysanız küçük bir beğeni bırakarak algoritmanın bu bilgileri daha fazla ilgilisine buluşturmasına destek olabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim. Gelin bunu bir benzetmeyle daha basit bir hale getirelim. Yapay zekayı hızlı büyüyen, ışıl ışıl bir metropol gibi düşünürsek, herkes bu şehrin en lüks restoranlarına, en popüler mekanlarına, yani son kullanıcıya dokunan yerlerine odaklanmış durumda olur. Ama Wall Street'in kurtları ne yapar? O gökdelenleri ayakta tutan çelik iskelete, şehre suyu getiren boru hatlarına ve tüm trafiği yöneten otoyollara yatırım yapar. Çünkü şunu çok iyi bilirler ki şehir ne kadar büyürse büyüsün, altyapısı olmadan bir günde çökebilir. İşte o altyapı bugünün çipleri, veri merkezleri ve ağ teknolojileridir. Bunu böyle basit bir örnekle düşünebiliriz. Bu sermaye göçünün bir diğer sebebi de karlılık oranları. Bank of America gibi kurumların analizleri, yapay zeka odaklı şirketlerin gelirlerinin bu alana yatırım yapmayan rakiplerine kıyasla kat be kat hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Bu durum yatırımcıların neden bu kadar yüksek değerlenmelere rağmen bu hisselere koştuğunu da açıklıyor. Onlar için bu bir masraf değil, geleceğin karlılığını bugünden satın alan yatırımlar. Kısacası veriler bize çok net bir hikaye anlatıyor aslında. Sermaye tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla dijital dünyanın temelini inşa eden şirketlere doğru akıyor. Peki bu altyapı dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor ve yatırımcıların paraları tam olarak nereye yatırıyorlar? İşte şimdi en önemli bölüme geldik. Trilyon dolarlık pastayı paylaşması beklenen 3 kritik alana yakından bakacağız.
Birincisi yüksek hızlı çipler ve yarı iletkenler, yani bu devrimin beyni dediğimiz şeyler. Yapay zeka demek her şeyden önce devasa bir hesaplama gücü demek. Bu gücü sağlayan şey ise beynimiz gibi çalışan özel tasarım çipler. Bu alanın sahnedeki yıldızı tabii ki hepimizin bildiği Nvidia, şirket yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılan gelişmiş GPU pazarını neredeyse tek başına domine ediyor. Bank of America gibi kurumlar yapay zeka harcama döngüsünün daha yeni başladığını ve bunun Nvidia gibi şirketler için rüzgarın daha uzun süre arkadan eseceği anlamına geldiğini belirtiyor. Ama hikaye sadece Nvidia ile sınırlı değil. Modeller geliştikçe ve eğitim aşamasından çıkarım, yani günlük kullanım aşamasına geçildikçe daha verimli ve özelleşmiş çipleri olan ihtiyaç patlıyor. İşte burada Broadcom ve Marvell Technology gibi şirketler devreye giriyor. Özellikle Broadcom, Google ve Meta gibi devler için tasarladığı özel ASIC çipleriyle yapay zekanın adeta sinir sistemi olarak görülüyor. Bu zincirin olmazsa olmazıysa bu karmaşık çipleri üretebilen TSMC gibi dökümhaneler ve tabii ki pastadan daha büyük bir dilim kapmak için Nvidia'ya meydan okuyan AMD gibi dişli rakipleri de unutmamak gerek bu sohbette. Özetle yapay zekanın beynini üreten bu şirketler sermaye akışının ilk ve en kritik durağı. Bu yapay zeka modelleri akıl almaz miktarda veriyi işler ve bu sırada inanılmaz bir enerji tüketir. Ve bu enerjinin ve verinin evi ise veri merkezleridir. Uluslararası Enerji Ajansı, yani IEA gibi kurumların tahminlerine göre veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimi 2030'a kadar 2'ye katlanabilir. Bu tek başına Japonya'nın tüm yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir talep demek. Anlayabilmek adına söylüyorum. Hatta bazı analistler sırf bu yüzden Amerika'daki elektrik talebinin önümüzdeki 10 yılda %40 artabileceğini ve yeni bir veri merkezinin şebekeden güç almasının 7 yılı bulabildiğini söylüyorlar ve bu durum veri merkezi ekosistemini iki açıdan altın değerinde kılar. Birincisi, Equinix gibi doğrudan veri merkezi alanı kiralayan ve işleten şirketler. Onlar dijital dünyanın yeni emlak kralları diyebiliriz. İkincisi ve belki de daha heyecan verici olanı ise bu veri merkezlerinin en büyük baş ağrısını çözen teknolojiler, güç ve soğutma sistemleri. Peki binlerce güçlü çip bir araya gelince ne olur? Tabii ki devasa bir ısı meydana gelir. İşte bu ısıyı yönetmek yapay zekanın geleceği için en büyük meydan okumalardan biri. Vertiv ve ABB gibi şirketler geleneksel hava soğutmanın çaresiz kaldığı bu yeni çağda doğrudan sıvı soğutma gibi yenilikçi çözümlerle öne çıkıyor. Artık uzmanlar sıvı soğutmanın bir lüks değil, bir zorunluluk olduğunu dile getiriyorlar. Yapay zeka destekli soğutma yazılımları geliştiren OktayPipe gibi yeni nesil girişimcilere yapılan yatırımlar bile bu alanın ne kadar ısındığını gösteriyor. Kısacası yapay zekanın kalbi olan veri merkezlerini inşa eden, işleten ve daha da önemlisi serin tutan şirketler bu trilyon dolarlık fırsatın tam ortasında duruyor. Tamam, çipler veriyi işliyor, veri merkezleri de onu saklıyor. Peki bu devasa veriyi binlerce çip arasında ve veri merkezleri arasında saniyeler içinde nasıl hareket edecek? İşte burada üçüncü kritik alanımız olan ağ altyapısı sahneye çıkıyor. Yapay zeka binlerce GPU'nun birbiriyle anlık sıfır gecikmeyle konuşmasını gerektirir. Bu şehirdeki bütün ara sokakların bir gecede süper otoyola dönüşmesi gerektiği anlamına gelir en basit haliyle. Bu dönüşüme liderlik eden şirketler arasında Arista Networks ve Credo Teknoloji gibi isimler var. Bu firmalar veri merkezleri içindeki ultra yüksek hızlı bağlantı çözümlerinde uzmanlar. Özellikle Arista, Nvidia'nın kendi standardı olan Infinity Band'e karşı daha açık ve esnek olan Ethernet tabanlı çözümleriyle pazar payını arttırıyor. Gelecekte 1.6 terabit gibi bugün hayal bile edemeyeceğimiz hızlara ulaşacak yeni nesil ağ teknolojileri bu şirketlerin büyüme potansiyelini de katlıyor. Ayrıca Ciena gibi optik ağ donanım üreticileri de veri merkezleri arasındaki okyanus aşırı bağlantıları sağlayarak
Yapbozun bir diğer önemli parçasını oluşturuyor. Veri yapay zekanın kanıysa bu kanı en hızlı şekilde taşıyan damarları inşa eden şirketler de önümüzdeki yıllarda yatırımcıların radarından hiç çıkmayacak. Yine kısa bir ara vereceğim. Eğer video buraya kadar hoşunuza gittiyse küçük bir beğeni ya da fikrinizi bırakacağınız yorum ile destek olabilirsiniz. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. İyi ama neden sürekli 2026 yılını vurguluyorum? Çünkü 2026 birkaç önemli dinamiğin kesiştiği kritik bir dönüm noktası. Birincisi çıkarım dönüm noktası. 2023 ve 2024 modelleri eğitmek için milyarlarca doların harcandığı yıllardı. Ancak geçen yıldan itibaren ve özellikle 2026'da yani bu yıl bu modellerin milyarlarca insan tarafından her gün kullanılmasıyla ortaya çıkan işletme maliyetinin yani çıkarım maliyetinin ilk eğitim maliyetine geçmesi bekleniyor. Bu odak noktasının artık sadece daha büyük modeller yapmaktan bu modelleri en verimli, en ucuza çalıştırmaya kayması demek. Bu da bizi doğrudan nereye getirir? Elbette videonun başında anlattığımız 3 kritik altyapı alanına getirir. İkincisi teknoloji döngüleri. 2026 Nvidia'nın Blackwell sonrası yeni nesil çiplerinin, özel ASIC çiplerinin ve 1.6 terabit gibi yeni ağ standartlarının veri merkezlerinde yaygınlaşmaya başladığı yıl. Bu yeni teknolojiler mevcut altyapıları bir anda eski gösterecek ve dev bir yenilenme dalgasını tetikleyecek. Kurumsal yatırımcılar da işte bu dalga gelmeden önce Kaliforniya'da yaşadığım için oradan bir örnek olsun, sörf tahtalarını kapmak istiyor. Üçüncüsü ise devasa yatırımların somut sonuçlarının görüleceği yıl olması. 2025 ve 2026 için planlanan yüzlerce milyar dolarlık CapEx, yeni veri merkezlerinin tamamlaması, yeni çip fabrikalarının tam kapasiteye ulaşması demek. Yani bu yıl geçen yıl ekilen tohumların meyveye dönüşeceği, planların somut gelirlere ve kâra dönüşeceği yıl olacak. Son olarak bir de risk faktörü var. Wall Street analistleri birkaç büyük teknoloji hissesinin S&P 500 endeksindeki ağırlığının %40'lara yaklaşmasından endişeli. Bu konsantrasyon riski yatırımcıları ister istemez daha seçici olmaya itiyor ve popüler ama riskli yapay zeka uygulamaları yerine bu uygulamaları mümkün kılan ve daha öngörülebilir gelir modelleri sunan altyapı şirketleri bu yıl için çok daha güvenli bir liman gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi akıllı para çoktan pozisyon almaya başladı ve trilyon dolarlık sermaye sessiz ve derinden yapay zeka devriminin spot ışıklarından uzaktaki motor odasına akıyor. Yüksek hızlı çipler, enerjiye aç veri merkezleri ve ışık hızında ağlar. Bu üç kritik alan yapay zekanın gelip geçici bir heves değil, ekonominin yeni lokomotifi olduğunu bize kanıtlar nitelikte ve bu yıl altyapı devriminin kendini en net şekilde göstereceği yıl olmaya da aday diyelim. Eğer bu tür derinlemesine analizlerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek ya da yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Sizin desteğiniz bu karmaşık dünyada rotamı bulmama sağlayacak en önemli yakıt açıkçası, ki son zamanlarda yakıt en önemli şey gibi görünüyor. Ve şimdi sözü size bırakıyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Radarınızda olan altyapı şirketleri var mı? Şunu atladın dediğin kritik bir teknoloji ya da şirket ismi var mı? Yorumlarda buluşalım ve tartışalım isterim. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır. Bir sonraki haber analiz videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.